Amerika'da dişçiye gitmenin faturası ne kadar? Bir dolgu, bir implant kaça patlıyor? Bugün onu konuşacağız. Fatura ne kadar çıktı? Ne kadarını ödedim, ne kadarını ödeyemedim? Sigorta işe yarıyor mu? Şöyle bir ona göz atacağız. Videonun sonunda da diş hekiminden aldığım çok önemli bir tüyo var. Size ondan bahsedeceğim. Böylece diş hekimine daha az gitme ihtiyacı duyacaksınız ve epey de para cebinizde kalacak. Ama önce videoyu like etmeyi unutmayalım. Zaten o tüyoyu da sadece like edenler duyabilecekler. Şaka şaka, yapay zeka henüz daha o kadar iyileşmedi. Ama beğenirseniz, arkadaşlarınıza paylaşırsanız ve mutlaka yorum yazarsanız çok sevinirim. Böylece bir interaktivite içine girmiş oluruz. Başlıyoruz. Evet, Amerika'da diş hekimine gitmek, orada yaşananlar, faturalar falan, onlara bahsetmeden önce kabaca bildiğim kadarıyla size biraz Amerikan sağlık sisteminden bahsedeyim. Böylece bulunduğunuz yerdeki sağlık sistemiyle karşılaştırır, iyi durumda mıyız değil miyiz kendiniz karar verebilirsiniz. Amerika'da her şey olduğu gibi sağlık sektörü de tamamen %100 özel. Yani aile doktoruna gitmek, dişçiye gitmek, ortopediste gitmek, ameliyata gitmek, acil servise gitmek hepsi özel sektörün elinde, hepsi de paralı. Bunun için yapmanız gereken bir tane şey var. O da bir sigorta almak. Her yılın son döneminde önümüzdeki yılın sigortasını almak için insanlarda bir telaşa başlar. Ama öyle sigorta alayım deyince de kolay bir iş değil. Bir sürü alternatifleri var. Aylık ödeyeceğin miktar, alacağın hizmet o kadar karmakarışık bir durum ki onun içinden çıkmak zaten saatlerini alıyor. Diyor ki ayda $500 ödersen şu hizmetleri alırsın. Acile gidersen bu kadar parasını öderim. Doktora gidersen bu kadarını öderim. Peki dişçi için ayrı bir sigorta alacaksın. Ona da bu kadar ödersen bu kadar deductible diyorlar. Bu kadarını öderim, geri kalanını cepten ödersin diyor. Yani Amerika'nın en iyi sigortasını da alsan, en düşük sigortasını da alsan hepsinde cebinden bir para çıkıyor. Desen ki kardeşim kaç paraysa kaç para, ben bu sigortanın en babasını alacağım desen bile doktora gittiğinde yok şuradan bir giriş parası ödeyeceksin, yok bu içinde, yok bu değil diye mutlaka bir para ödemek zorundasın. İster kendi iş yeriniz olsun, ister bir yerde çalışıyor olun. Hepsinde geçerli. Şimdi size bir örnek veriyorum. Ben 2 yıldan fazla bir süre Amerika'nın önemli firmalarından bir tanesinde çalıştım. Gerçekten firma çok kaliteli, çok iyi bir firmaydı ve çalışanlarına da en iyi sigortadan sigorta veriyordu. Yani siz otomatik olarak işe başladığınızda sigortalı oluyordunuz. Sigortanın tamamını şirket ödüyordu, cebinizden de hiçbir para çıkmıyordu. Buna rağmen gittiğiniz bazı hastanelerde, özellikle diş hekimlerinde, bazı doktorlarda ilaç alırken siz gene de bir miktar para ödemek durumundaydınız. Bir arkadaşımın bir lafı var. Amerika'da orta gelir seviyesindeysen sağlık işlerinde canın okundu. Çok zenginsen zaten fark etmez. Kaç para fatura çıkarıyorlarsa çıkarıp cebinden ödüyorsun. Çok fakirsen de, ama sistemin iyi tarafı o, çok fakirsen, hiçbir gelirin yoksa, tamamen yardımlarla vesaireyle yaşıyorsan, o zaman da sistem tamam diyor. Bizim burada kurduğumuz vakıflar var, dernekler var. Onlar senin sağlık giderlerini karşılıyorlar. Senin bir şey ödememe gerek yok diyorlar. Böyle biliyorum. Bir kişi vardı, tanıyorum. Bir safra kesesi ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Hiçbir geliri yoktu. $40.000 kadar bir maliyet çıkmıştı. Onun hiçbir tanesini ödemedi. Fakat bir yerde çalışıyorsan, bir kendine ait iş yerin varsa o zaman işte bu sigortanın içine tam düşmüş oluyorsun. Türkiye'de başka, Avrupa'da tamamen başka, Kanada'da başlı başına farklı bir sistem işliyor. Ama Amerika'da sigorta sisteminin içine girmedikten sonra sağlık hizmeti alabilmeniz çok zor. Alabilirsiniz, o zaman da tamamında parayı cepten bastırmak zorundasınız. Öyle para dediğim de ufak tefek paralar değil. Bir doktora gitmek $300-500, bir film çektirmek duruma göre $700-800, $1000, $2000. Allah korusun ameliyat falan olsa $10 binlerce, bazen $100 binlerce fatura karşınıza çıkıyor olabilir. Genel sağlık sistemindeki durum böyle. Amerika'da paran varsa düdüğü çalıyorsun. Aynen hastanelerde, eczanelerde de böyle. Diş sağlığı durumu nasıl? O da tamamen başka bir case. Bunun için bir kere ayrı bir sigorta yapıyorsun. Genel sigortanın dışında diş için ayrı bir sigorta ödüyorsun. Çok pahalı değil ama diş sigortası da var. Diyelim ki dişin sigortasını ödediniz. Öyle hemen kapıyı çalıp ben geldim diyemiyorsunuz. Telefonu alıyorsunuz elinize, arıyorsunuz o dişçiyi. Diyorsunuz ki benim sigortam şu şirketten ve şunları kapsıyor. Sigorta numaram bu, grup numaram bu. Sonra onlar giriyorlar bilgisayara, bakıyor. Diyor ki beyefendi tamam, biz sizin o sigortanızı karşılıyoruz, gelebilirsiniz. Ya da diyor ki maalesef sizin çalıştığınız sigorta şirketi bizde geçmiyor, özür dileriz. Olmadı, başkasını arıyorsun. Kendi sigorta şirketinin çalıştığı bir tane dişçiyi bulmak durumundasın.
Bütün sağlık sistemlerinde var. Farklı farklı sigorta şirketleri var. Sen hangisinden aldıysan onunla onun çalışıyor olması gerekiyor. Onu buluyorsun. Neyse diyelim var. Gittin doktora. Tabii öncesinde ya benim şuyum var ne kadar bu fiyatı diye soramıyorsun. Sorabilirsin. Ama elbette ki doğal olarak doktorun gelip seni bir görmesi lazım. Doktora gidiyorsun dişçiye. Dişçi bakıyor ağzında neler var neler yok. Diyor ki şuraya bir dolgu yapmamız lazım. Burada bir implant işi var. Burada diş temizliği işi var falan. Neyse bunları söylüyorlar. Peki fatura? Fatura diyor şunu alt hafta koyarsak aynen benim durumumda çıktığı gibi $4.000 diyor. $4.000. Tamam diyelim ki $4.000'lık bir fatura çıktı. İmplanttır, dolgudur bilmem ne. Peki benim sigortam var diyorsun. Peki verin numaranızı. Giriyorlar sigortaya bakıyor. Evet güzel sigortanız var ama sizin sigortanız bu yıl içinde diyelim ki 2025 yılı içinde ancak diş tedavinizin $1.000'ını karşılıyor diyor. Yani geri kalan $3.000 onu ödeyeceksin. Paşa paşa ödeyeceksin. Az önce bahsettiğim şirkette çalışırken en iyi sigortayı ödüyordu şirket. Gerçekten onlardan Allah razı olsun. O şirkette de gittim diş hekimine. Ona dedim ki bakın böyle bir sigortam var benim kapı gibi. Çok güzelmiş sigortanız. Giriyor. Bununla %50'sini ödeyeceksiniz diyor. $4.000 çıktı mı? $2.000'ını paşa paşa sen ödeyeceksin. Şimdi ben bu Amerika'dan biraz bahsediyorum. Siz de Kanada'da, Almanya'da, Hollanda'da, Türkiye'de, işte İstanbul'da, Sinop'ta nerede yaşıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Diş doktoruna gittiğiniz zaman nasıl bir fatura çıkıyor, sigorta nasıl çalışıyor? Siz de yorumlara yazın. Hep beraber anlamaya çalışalım. Böylece genel olarak global dünyada bu diş sağlığında sigorta sistemi nasıl çalışıyor ona bakalım. Bu arada aklıma gelmişken 3 sene kadar önce yine bir dişimle alakalı bir sorun vardı. Diş hekimine gittim. O böyle işte %50 ödüyordum o zaman. Gittik bir şeyler yaptık falan. Bir ara doktor dedi ki biliyor musun bu yaz Türkiye'ye gideceğim. Dedim hayrola? Adam diş hekimi. Yani çok da yüksek paralar kazandığını tahmin ediyorum. Burada doktorlar, avukatlar çok iyi para kazanıyorlar. Neyse o başka bir konu. Dedim hayrola? Dedi ki Türkiye'de saç ektirmeye gideceğim. Duymuş Türkiye'de saç ektirme işin ucuz olduğunu, cebine parayı koyacak. Hem Türkiye'de saçlarını ektirecek hem de gidecek İstanbul'da, Sultanahmet'te, Ayasofya'da, Boğaz'da gezecek, yemeğini yiyecek, Türkiye'de takılacak, turistik tatil yapıp geri gelecekmiş. Sonra gitti gerçekten. Benim bir sonraki randevum işte birkaç ay sonraydı. Buluştuk. Saçlarını ektirmiş güzelce. Türkiye'ye gitmiş gelmiş bana Türkiye'de yaşadıklarını, hatıralarını anlattı falan. Yani o doktorlar da demek ki ucuz tedavi yöntemi ya da ucuz yöntemler aradıkları zaman başka yerlere gidiyorlar. Türkiye'nin saç ekme turizminde dünyaca meşhur olduğunu bir kere daha benim dişçiyle görmüş oldum. Başka bir arkadaş daha vardı. O da diyor ki Amerika'da bu diş tedavisi çok pahalı. Ben de işte Türkiye'ye bilet alacağım. Bilet parası dahil, dişçi masrafları dahil hepsi Amerika'dakinden daha ucuza geliyor demişti. Şimdi değil de belki 8-10 sene önceki hikayeydi bu. Demek ki bu Amerika'daki diş mevzusu çok pahalı bir konu olduğu karşımıza çıkıyor. Şimdi asıl işte o başıma gelen olaydan bahsedeceğim size. 2025 yılında aldığım diş sigortasının böyle sadece $1.000 karşıladığını bilmiyordum. Gittim doktora, ilk tedavimizi yaptık. İlk tedavide işin doğrusu çok fazla böyle ne kadar olacak, nasıl olacak diye sormadım. Ben sadece dişe yoğunlaşmıştım. Sonra yaklaşık $2.300 falan tutmuş. Geçtim kasaya, dedim sigortam var buyurun. Dedi ki $1.000'ını karşılıyor. $1.300'ını ödeyeceksin. Yani fatura da işte burada. Bu $1.300'ı orada paşa paşa ödedim. Peki bir sonraki randevumuz var. Bir implant yapacak, bir bakım daha yapacak bir şeyler var. Bana çıkardı $4.000 küsür. Yani bir daha gittiğim zaman neredeyse bu kadar faturayı ödemek zorundasın dediler. Bana da bir 6 ay sonrasına randevu verdiler. Şimdi o 6 aylık süre dolmak üzere. Gerçekten çok büyük bir para. Kara kara düşünüyorum ki bundan sonraki tedavimizi nasıl olacağız? Eğer biraz geciktirebilirsem, önümüzdeki yıla sarkabilirse o zamanın sigortasına göre belki biraz daha sigortadan destek alıp gene cebimizden para çıkmak durumunda kalacak. Öyle kolay kolay Türkiye'ye tabii gidip gelemiyoruz. Dişle alakalı bir sorununuz olduğunda kendinizin ya da ailenizden bir tanesinin düşünmeye başlıyorsunuz. Ona göre para biriktirmek, ona göre hazırlık yapmak durumundasınız. Dünyanın değişik yerlerinde de özellikle diş tedavisinin çoğunlukla sigortanın biraz dışında kaldığını söylüyorlar. Fakat mevzu Amerika'daki gibi mi? Bu kadar çuvalla, eşek yüküyle para veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Onu bilmiyorum. Evet, şimdi videonun başında bir şey söylemiştim. Ben bu doktorla tabii gidip gelirken bazı tiyolar da verdi doktor diş sağlığıyla alakalı. Bu tiyoları uygulayan bir arkadaşım da var. Hemen burada yakında oturuyor. Bana demişti ki
MIT'in doktor işte söyledi. Biz de ailecek yıllardan beri uyguluyoruz. Neredeyse hiç çürüktür, apsedir gibi şeylerle diş doktoruna gitmedik ve çok büyük faydası oluyor dedi. O da şu, çok basit bir şey. Önce diş ipiyle mutlaka dişlerin arasını temizlemen gerekiyor dedi. Yani sadece ben diş fırçasıyla günde 2 kere 3 kere dişlerimi fırçalıyorum demek tam anlamıyla diş temizliği anlamına gelmiyor dedi. İşte o arkadaşımın da yaptığı ailecek mutlaka hepsinin evlerinde diş ipleri varmış ve bunları kullanıyorlarmış. Böylece ağız sağlığına faydalı olduğunu söylüyorlar. Ben tabii diş hekimi değilim, bilmem ne değilim. Burada sadece bir YouTube videosu yapıyorum. Doktorun bana söylediklerini söylüyorum. Bana ve o arkadaşıma çok faydası oldu. Belki seyredenlerden de bazılarına faydası olur. Bir nevi kamu hizmeti yapmış oluruz. Eğer Türkiye'de, Avrupa'da bir yerlerde yaşıyorsanız ve bundan sonraki hayatınızı Amerika'da devam ettirmeyi düşünüyorsanız bulunduğunuz yerde güzelce ağız bakımınızı, tedavinizi yapıp öyle gelin. Hiç olmazsa 3-5 sene büyük bir diş tedavisine ihtiyacınız olmasın derim ben. Evet, bu mesajla da bu bölümü bitirmiş olalım. Önümüzdeki bölümde yine Amerika'dan ilginç konularla karşınızda olmaya çalışacağız. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.